Herkese yeni bir günden merhaba. Şehirde 2-3 tane tapınak var. Budist tapınağı ve Hindu tapınağı. Onları göstereceğim size. Biraz köy tarzları var. Şöyle köy yolundan geldik böyle merdivenli. Şu tahtadan bir köprü gibi bir şey yapmışlar. Şuradan aşağı doğru iniyoruz. Şurası. Kapalı, yalnız size tarzını göstermek istiyorum. Daha sade, böyle köy camileri gibi bir tarzı var. Hani böyle kocaman şahşalı şehir camileri gibi değil. Bizim Türkiye'deki köylerde bulunan mescitler gibi yani. Ufak tefek, az sayıda insanın gelebilmesi için. Bir de her tapınağın önünde şöyle ağaçlar var. İsmini biliyordum, unuttum. Hindistan'da da çok ünlü. Kocaman sarkıtları falan oluyor. Araştırır yazarım altı. Bu ağaçlar her tapınağın önünde var. Tapınağın yaşını falan belli ediyor büyük ihtimal. Ağaç ne kadar büyük, ne kadar olgunsa tapınağın da yaşı o kadar olgun oluyor. Hesap edin. Dediğim gibi ağacımız bu. Tapınağımız da şu. Önüne voleybol sahası koymuşlar. Ve taşları dizmişler. Güzel olmuş gayet. Size şurayı göstermek istiyorum. İçinde 2-3 tane Buda, Shiva bir şey var. Hong Kong'da beni tapınakta yılan sokmuştu. Ondan beri tapınağa girerken korkuyorum. Bak böyle. Bunlar tanrıları, tam ismini bilmiyorum ama mavi olana Shiva diyorlar. Elleri kolları çok olana bir sürü tanrı isimleri var. Yılan figürleri, suratlar, kaplan, aslan, o tarz şeyler kutsal. İnek kafaları, fil kafaları, maymun kafaları. Burası da ibadet edilen yer. İşte buralarda da ediyorlar. Buralarda mesela meyve sebze bırakıyorlar buralara genelde. Boya falan atmışlar baksana. They throw color, no? They paint. Boya atmışlar. Polyfest ile alakalı bir durum demeyeyim ama boya önemli Hinduizm'de. Alnların ortasına falan koymak önemli. O yüzden alnına falan denk getirmeye çalışmışlar. Herhalde sıçramış biraz. Neyse, Nepalce isimleri de yazıyordu yukarıda fakat bilemedik. Her şey Nepalce. Bu Nepalce. Hintçe ile aynı alfabe fakat Hintçe ile Nepalce aynı değil. İnsanlar birbirlerini pek anlayamıyor. Sadece Nepalliler Hint dizilerini falan fazla izlediği için 3-5 kelime anlayabiliyorlar. Genel olarak bizim şey gibi. Mesela İngilizce de Latin alfabeyle yazılıyor. Türkçe de Latin alfabeyle yazılıyor ama hiçbiri birbirini anlamıyor. Öyle bir durum. Buraya da şöyle yakından bakayım. Çan, dua edildikten sonra çana bir iki sefer dokunuyorlar. Çan sesiyle dua işlemi tamamlanıyor. O kaktüs var burada. Şu yukarıda bir şey var. Bayağı dağılmış ama yani. Bura böyle tapınağın çevresi. Ay, köküne bakar mısınız ağacın? Taşı dizmişler, ondan sonra yarmış. Yani taşın eskiliğini hesap edin. Oh baby, look at the ants. Is it ants? Yeah, they can bite so strong. In mountain they bite. Yeah, mountain ant. They're so hot. Kırmızı ateş karıncaları. Ağaca There is yol yapmış. something. Box. Böyle. Köklere bak abi, buralara gelmiş daha. Kırmış hep ağacı. Taşları. Zaten elektrik falan bağlamışlar ağaca, baksana. Işıklar falan yanıyor yani, kablo çekmişler. Taşların eskiliği bak, bir şeyler yazmışlar ama onlar yeni olabilir. Latin alfabe. Namaste. Böyle köy halkı da canlandı. Çocuklar okuldan falan geliyor, baksana tatlılığa. Pembe panter. Böyle let's go down. Şu çardaklar var abi, gölgelik. Bunlar bizim çardakla aynı. İnsanlar piknik falan yapıyor, takılıyor. Bir de şu ağaçlara ip dolama muhabbetleri var. Tavafla özleştirebiliriz. Böyle köklü ağaçların etrafında dönüp ipi sarıyorlar. Bir çeşit dua yani bir çeşit dua diyeyim. Yine boyalar. Bak şu yapraktan tabak yapıyorlar, ona meyve koyuyorlar. Karınca yemiş, bak yaprağı bile yemiş. Bazen ateş falan yakıyor. Bak para dağıtmışlar. Bir rupi abi. O bir rupinin değeri kaç biliyor musundur? Hemen hesaplayayım size. 120 rupi 1 dolar. 10 sent 12 rupi. 1 rupi 1 sent gibi düşün. 8'e çarp 8 kuruş falan yapıyor yani. 10 kuruş bile değil. Şurada insanlar duş alıyor. Orayı göstereyim size. This one. Şimdi here also temple. Baby is always playing. Can we go somewhere from there? I don't take them. Burada abi hem duş alıyorlar hem çamaşır yıkıyorlar. Su oluk oluk ama gayet iyi. Böyle işte insanlar duş alıyor. Suları da buradan aşağı gidiyor. Geçelim. Heyon zoomladı bildiğin kadının cicişlerini. Böyle yine köy yolundan devam. Gördüğünüz gibi kanal. Su öyle akıyor dağdan aşağı. Şu yoldan gidelim bakalım nereye gideceğiz. Köy evi. Yine girdik bir yerlere, ben de bilmiyorum nereye gidiyoruz. Kümes küçük.
tuvalet herhalde bir de. Burası da aynı köy evi. Bu yoldan böyle çıkınca bir tane, dedim ya alttaki tapınak Hinduizmindi. Yukarıda Budizmin manastır diyorlar. Fakat tapınak sanırım. Şöyle bir ayrım var. Ben bir tane Hindu adama şey demiştim. Buda'yı seviyor musun demiştim. Agi agi same spider. Şu örümcekler çok fena kocaman. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Neyse. Dur hazır böldüm, şöyle köy evlerini de çekeyim ondan sonra. Adama dedim ki sana özel bir soru soracağım, dürüst cevap ver dedim. Tamam dedi. Buda'yı seviyor musun dedim. Seviyorum tabii dedi ya. Niye sevmeyeyim? O da Nepalli dedi. Ama dedim Hinduizmin dışında farklı bir din demeyeyim de görüş ortaya koymuş. Ve bu görüş Hinduizmin görüşlerini engellemiş. Belki bir sürü insan onun yüzünden Budist olmuş dedim. Olabilir. Herkesin kendi tercihi. Yapacak bir şey yok falan dedi. Ilımlı bir şekilde karşıladı. Şuraya geçeyim, devam edeceğim. Namaste. Namaste. Buda'nın manastırının olduğu yere geldik. Yanında köy evleri var. Çiftlik falan. Dediğim gibi tapınak Hinduizm, Budizm çok benzer. Hinduizm çok eski. 4000 yıl falan, belki fazla bile. Sonra Buda çıkıyor. Diyor ki, Buda da Hinduymuş o dönem. Diyor ki ben bunu sevmedim. Kendim yeni bir görüş ortaya atmak istiyorum diyor. O dönem tabii kendisi prens, yani zengin bir soyu var. Bu arada bunu festival için kuruyorlar abi. Bu Bali'de de vardı. Sallanıyorlar. Aynı. Bir festival var. Böyle salıncak kuruyorlar. Neyse, karman çoban oldu, devam edeyim. Bu da böyle köklü bir aileden geliyor. Hinduizme inanıyor falan. Bu nasıl hayat diyor ya, ben burada zengin yaşıyorum. Millet dışarıda açlıktan ölüyor. Başlarım böyle dine diyor. Bırakıyor her şeyi, çıkıyor. Sonra güzel bir hayat geçirip ve oruçlara katılıyor. Fakirlik içinde yaşıyor. Yemek yemiyor falan. Böyle biraz fakir hayatı anlayıp 10 yıl sonra geri dönüyor ve Budizmi ilan ediyor. 10 yıl izdivadan sonra. Sonra Budizmin temelleri atılıyor. Neyse, adama sorduğumda mesela bu hikaye biraz şeye benzer. Mesela Yahudilerden işte eski akitten sonra yeni akit Hz. İsa ile birlikte geliyor. Ondan sonrakileri yok saymıyor, kabul ediyor ama o arada bir savaş var, biliyor musun? Hani Yahudiler Hristiyanları öldürüyor falan. Hz. İsa'yı öldürüyorlar. Sonra işte onlar Yahudileri öldürüyor. Yahudiler bugüne kadar Avrupa'dan sürülüyor sırf Hristiyanlık yüzünden. Bir sürü eziyet çekiyor. Müslümanlar aynı şekilde Hristiyanlarla anlaşamıyor. Yahudiler zaten arada uçurum var. Karman çorman böyle bir savaş ortaya çıkıyor. İnsanlar anlaşamıyor. Bu sebeple bu soruyu yönelttim, dedim acaba Hinduizmle Budizm de aynı mı diye. Namaste. Aynı mı diye. Bizde bu sorun yok dedi yani. Hikaye biraz benziyor fakat adamlar kendi aralarında savaşıp birbirini öldürmüyor yani. Bir köyde mutlu mesut yaşayabiliyor. Böyle bir farkı gördüm, ufak bir farkı. Güzel bir şey tabii, öldürmesinler. Kimse kimsenin tuttuğuna karışamaz. Kimse kimsenin hayatına karışamaz. Öyle bir durum. Bunlar Nepal. Üzerinde dua yazıyor Nepalce. Bunları her yerde gördük zaten. Nepal'in bayrakları. Tibet'te de bu tarz şeyler var. Onda da belki Çince yazıyor, bilemiyorum. Karakterler nasıl? Biraz bir Arapçayı da andırıyor böyle. K falan. Kaf kef. Eskomo. Böyle durum. İnsanlar mutlu mesut yaşıyor. Bak burası açık. How do you know? Her temple kapalı. The door is open. Namaste. Her tapınakta bir tane görevli böyle kalıyor. Bak burada da dua için bir şeyler yakıyorlar. Ablamızı tüttürmüş ot bitki. Tütsü niyetine güzel koku çıkartıyor. Teyzemizin evi zaten arkada büyük ihtimal. Şunlar normalde Budizm'de pek yok ama Nepal'le alakalı, zaten Nepalce'de dua ettikten sonra çeviriyorsun böyle. Çevire çevire gidiyorsun. Tam korona yuvası. Kapalı olduğu için insanlar artık pek gelmiyor. Böyle ablamız da kapıyı bacayı kilitlemiş, içeride yaşıyor. Büyük ihtimal arkada bir tane daha kapı var. Yine içeride monk falan. Oh, respect. She's living here. She's kind of monk. Bu arada yaktıkları şey de bu arada. Güzel dağ çiçekleri diyeyim, ben de bilmiyorum. Yakıyor tütsü niyetine. Aynen güzel, yani öyle yanık kokusu değil, güzel bir kokusu var. Bak bunlar da güzel kurbağalı çiçekler. Kurbağa önemli Budizm'de, o yüzden severler. O tapınağın yüksekliğini de buradan anlayın. Budistlerde böyle daha yükseğe, daha da yükseğe. Yani şehrin en yüksek noktalarından biri şurası. Arı.
Beni hiç arı sokmadı bu arada, tırsıyorum. Hala. I think enough. I don't want. It's same ya, just it's hot. This house. Ha, bu arada dediğim gibi yüksekliği hesap edin. Yine bir ağaç tapınağın eskiliği. Yükseklikte böyle yani. İki tarafta yüksek. Hemen tapınağın yanına da böyle büyük bir otel inşaatına başlamışlar. Buraları işte böyle yüksek otelleri de yükseklere kuruyorlar. Yüksekte oldukça manzaradan dolayı fiyatlar da artıyor. Bak manzara böyle. Tek bu taraf değil, tek o taraf değil, bir de arka tarafı da manzara. Bu taraf mesela Agi, Himalayan part, this part or other part, right? Yeah. This part. Are you sure? Yeah. I think this part. Mesela burası Himalaya tarafı, arka tarafta Ramkot tarafı. Böyle. Gidelim. Bandipur'da böyle 5-6 tane ağzıma arı giriyordu konuşurken. 5-6 tane şey var. Manzara noktası var. Onlardan birine gideceğiz. Fakat şansımıza bugün dağlar bulutlu. Bahsetmiştim bu konuyla alakalı. Tamamen güneş ve bulutun pozisyonu yani. Güneş dağıyla güneşin arasına bulut girmezse yeah, it's up. Güneş doğduğu zaman o sıcak anında dağ ile arasına bulut güneş ışınlarını kapatmazsa dağ buharlaşıyor. O buhar bulut oluyor. Manzara noktasına geldik. Kapalı. Hadi bakalım. Close? Really? I think it's private area. Just give up. Şuranın üstüydü de kapalı bu da. Şunu atlayamayız orada. Böyle ama yani yükseklerdeyiz. Girmese bulut oluyor, dağ ama gözükmüyor. Bugün de o günlerden biri. Şansımıza nokta kapalıymış. Manzara noktası. Dönelim. Teyzemiz Mısır'a gitti. Tavuk korktu lan. Evler falan muhteşem ya. Burada yaşamak zengin iş yani. Burada yaşayan durumu iyidir. Evde fena değil, villa yani. Maşallah. Dönüyoruz aşağı doğru. Bak inşaatta da abiler konteynerde yaşıyor. I think factory kind of. It's so nice Or view. inşaat. You need to make hotel in this view. Aynen. Buraya herhalde otel yapacaklar. Maybe they will do in here. Ama böyle yaşıyorlar bak. Sıcak olur ya demirden. Tam dağın tepesinde demirden alev alev yanar. Ya burada yürüme yolu varmış da içeriye girebiliriz. Neyse devam edelim. Burası Bandipur Hastanesi. Açık. İçeride sesler geliyor. Üst katta hatta böyle bir gölgemsi surat görüyorum yani. İnsanlar var içeride. Hospital. How was it? We can go from here. Köy abi. Tamamen köy ya. Harput'u hatırladım yani. Annemin memleketi Elazığ. Harput'ta da böyle iner çıkar yürüdük. Balık Gazi'nin taşlarını hiç unutmam. Her sene gider gülerim. O kafenin hemen önünde. Here also hospital. Maybe here. I think both of them is connect, no? Is connect. Bak bu da abi hemşire var 2-3 tane. Ağızları maskeli. This fruit. What is it? I really want to know. Abi şöyle kocaman ağaçta meyveler var. Karpuz büyüklüğünde. Kavun belki. Kavun diyeyim. Kavun yok. Onların ne olduğunu bilen varsa Ağaç yok. yorum olarak söylerse sevinirim. Kavun ağaç değil. Oguzlarla. Kavun ağaç değil. Kavun ağaç değil. Biliyor musun? Aradın mı? Sen çok şerla. Kavun ağaç değil. I didn't say. I just say it looks like kavun. If you know what is it, could you put comment? Because I want to know what is it, but I cannot ask someone. Did you see? Yorum ediyoruz. Somebody eat. Did you see on the bank? Coconut. I think it's kavun. I think it's coconut. Hindistan cevizi dedi ya. Burası hastane, Bandipur Hastanesi. Agi, do you think why is 2020 Why is it 55 years ago? 55 years ago, David? Yeah. So it's really two? Yeah, I think so. If it's like this, it's two, no? Because anyway they are in 2070. Yeah.
Abi burada bu arada yıl Hinduizm'de 2077. Orada yazan 2'yi direkt yakaladım. Diğerleri de 22. 2022'de bu hastane kurulmuş. Yani 55 sene önce mi? 77-22 55 sene önce. Böyle. Hastanemiz. Bu arada Bandipur'un her sokağında yürüdük. Bütün her yerinde ayak izimiz var yani. Böyle gidelim aşağıya. We call it hastane. İngilizcesini yazmışlar ama Rotary Maternity Home. Bilmiyorum ne olduğunu. İlgilenme evi falan mı acaba? Hastane işte. Alçıdan yazmışlar. Hastane bahçesinde Don Süden asılı. Küçük atlet. Yani burada doktorlar falan da yaşıyor olabilir. Buradan da çıkıyoruz. Aynen orada 2-3 doktor tipler var. Kantin. They call it kantin. Burası kantinmiş ya, bak bakkal bildim. Böyle çıkıyoruz hastaneden. Abi size bambu başağı göstereyim, bambu başağı. Bu hayvan gibi uzuyor ya. Bir anda bir uzuyor var ya, inanamazsın. Belki de bu bir haftalık falandır yani. Böyle bir anda çıkıyor gidiyor. Böyle çıkmış buradan bambu. Böyle gidiyor bak. Ucu da şöyle şurası. Nasıl? Oha, şu kaktüse bakar mısın? Yapraklı ama böyle. Bu kaktüs böyle bir uzuyor gidiyor. Bu arada Koreliler kaktüs demişim ya. Bambu. Bu arada Koreliler bambu da yiyor, biliyor muydunuz? Hatta ben de yedim. Odun yani böyle. Onu haşlıyorlar, biraz yumuşuyor fakat yine de odun. Tadı çok lezzetli. Tadı lezzetli değil. Tadı çok böyle tatsız bir şey. Tuz, baharat falan atınca lezzetleniyor. Çok da değil yani böyle. Bir iki test ettim. Sonra dedim ben yemem bunu, dedim bıraktım. Let's go. Burası da bir başka manzara noktası. Size ne kadar bulutlu olduğunu göstereyim. Bugünü kapatalım. Buraya abi size göstermiştim. Bulutların üstüydü. Şimdi en açık zamanı yani böyle. Yüksekliğe bakın. Şu an biz 1800 metrede falanız ya. 2000'de gitsin. 1900 belki. 2000 metrede falanız. Bak buralarda bulutlar sabah aşıyordu. Şehrin içine giriyordu şurada. Şöyle şurada. Şimdi hepsi aşmış. Saat şu an öğlen 3 olduğu için rahat rahat görebiliyoruz her yeri. Dediğim gibi dağlar, Himalayalar orada. Size göstermiştim. Yine gösteriyorum. Bunların hepsi bulut. Dağ mağ yok. Hiçbir şey gözükmüyor. Sebebi de dediğim gibi güneşle bulutların konumu. Güneş böyle vurunca dağın tepesine sabahın köründe pöfür pöfür duman çıkıyor. Onlar bulut oluyor, buharlar. Bulutlar böyle dağılıyor, kapatıyor her yeri. Sonra onlar yağmur oluyor. Hayatımız kayıyor. Nepal böyle bir yer işte. Videoyu kapatmayayım. Son kez bir şehir içinde dolaşırız. Ondan sonra videoyu kapatırım. Hoşçakalın. Bu ağacı diyordum size. Şöyle sarkıtları var üstten. Tam adını bilmiyorum ama Hindistan'da da bayağı meşhur. Namaste. This will be cute. Ablam gölgeye serilmiş. Taşın üstünde serin serin yatıyor vallahi. Canım çekmedi değil. Güzel olurdu şu an. Ama evimiz yok işte. Beautiful. Ablamız dua etti. Böyle Hinduizm. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.